Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Hemen şöyle öncelik bizim zararımızla bir başlayalım. Bu tarafta zararımız yine biraz büyüdü. Muhtemelen burada da zararımız büyüyerek devam ediyor. Bunlarla ilgili opsiyonlarımız belli. Onları bekleyeceğim. Şu an için biraz toparlanmış ama yine alamadık. Ben 60 bölgesi gelseydi daha iyi olacaktı. Hemen şöyle kısaca bakalım 100. parite KY. Genel bugün biraz tabii dün uyarmıştık aslında. FED olayını falan piyasanın biraz sıkıntılı olacağını konuşmuştuk. O şekilde de ilerliyor gibi duruyor. Dün de yani demiştim ben kendi adıma hani bugün zaten işlem almayın yani bir gün bekleyin diye. Umarım kimse zararlı değildir ama bu tarz böyle artık tecrübe hani FED öncesi işte açıklama öncesi bir fiyatlama oluyor aşağı veya yukarı yönlü. Sonra bu fiyat olumlu veya olumsuz çekilme yaşıyor. Şimdi onu yaşadık tabii ki. Bu süreç bugün de bakalım nasıl bitecek. Ondan sonra bizim kendi seyrimize oturacaktır. Mühim olan bu günleri böyle birazcık şeye geçirmek daha doğru geliyor bana. Hani uzaktan izlemek anlamında. Ben zaten işlemde olduğum için mecburen takipteyim ama hani işlemde olmayanlar için bence takip edip böyle bu süreye geçirmek mantıklı. Pardon. Gelelim şimdi kritik eşikteyiz yine tabii ki. Nedir o? 2.42-2.40 bölgesi. Yani burası önemli. Burayı aşağı kırmamak lazım artık. Buranın aşağı kırılımındaki süreçte takip edeceğimiz 2.17 ama şimdilik burayı takip edeceğiz. Diğer taraflarla şu an için işimiz yok. Korku endeksinde bir geri çekilme bayağı bir tabii doğal olarak düşüş oldu. Altcoin sezon endeksi şu an piyasa uçuyor olması lazım ama gel gör ki öyle değil. Son 90 gündeki yeşiller ufak ufak artsa da henüz kırmızılık seviyelerimizde hatırı sayılır bir azalış yok. Gelelim dominans tarafına. Bitcoin 59, Ethereum 11, adı tarafı da 31 olarak karşımıza çıkıyor. İlk 20'deki bakalım, evet, Bitcoin'e biraz daha para geçmiş, 70 burası. Ethereum 13, BNB 4.34, aynı Ripple'la 4.34 olarak devam ediyor. Burayı hep ne diyoruz? Ayı bölgesindeyiz, alım bölgesi. Alırsın, unutursun. Yeri geldiğinde satarsın. FOMO tarafıyla şu an hiç işimiz yok. Bu çok yukarıda bir bölgede geldiğinde işler konuşacağız. Bugün tabii shortçular mahvolmuştur muhtemelen. Bakalım kimler. Bu bayağı piyasadan para çıkışı olmuş. 123. Yani bayağı Bitcoin ve Ethereum'da neredeyse eşit miktarda bir likidasyon olmuş. Ada tarafı tabii daha az ama Bitcoin ve Ethereum tabii çakmışlar yani. Heatmap'imize bir gelelim bakalım buradaki durum. Evet, zaten buradaki satış baskısı şu an alımla ilgili hiçbir şey oluşan bir şey yok. Dikkat etmekte fayda var hala. Alt taraf bomboş yani. O yüzden biraz sabır. Şimdi gelelim şöyle hem biz genel durumumuza değerlendiririz hem de piyasaya bir bakalım. Ben de bayramüstü şifayı kaptım. Fena durumdayım. Akşam Galatasaray'da başarılar dileyelim tekrardan. O maçı da yani çok geç ama bakacağız. İzleriz artık. Umarım orada da istediğimizi alırız. Burada bence düşüş yönünü beklemek daha mantıklı. İşlem alıp zorlamaktansa düşüşü görüp ondan sonra hareket etmek mantıklı. Ereğli açısından ben kendi adıma yani bu seviyelerde risk alınabilir seviyeler, fena değil. Nereye kadar atıyorum işte 29.48 veya işte yukarıdaki 31'lere kadar hani taşıyabiliriz işlemi. Mantıklı olabilir ama hatırladığım haftalıkta iyi değildi. Yine de hani şuradaki yapı falan güzel yani. Türk Hava Yolları'na bir bakalım. Evet, burada da aslında biz buradaki hedefimizi tutturduğumuz için burayı bir temizleyeyim. Yani Türk Hava Yolları açısından da bu seviyelerde bir %10'luk civarında alım yapılabilir. Bakın döndüğü yerde şimdi göstereceğim. Neden döndüğünü anlarız.
Burası 4 ay önceki bölge. Haftalıklar var, günlükler vardı. Şimdi günlüğü aşağı aldım. Normal yani bu bölgeyi desteğe alırsa yukarıda tekrar 330 seviyelerine çıkış mantıklı duruyor. Evet, aynısı İş Bankası için de geçer. Şuradaki hedefimiz tuttuğu için bunu bir sileyim. Burada da yukarı yön açısından bir sorun yok gibi. Ben olsam yine dediğim gibi burada kısa vade, yani bunlar böyle %5'lik 10'luk karlar için düşünebilir, şurası kadar, 16 kadar mantıklı. Ne kadar veriyor mesela, buradan bakalım. Aşağı yukarı dediğimiz gibi evet %10-15 arasında bir kar, gayet mantıklı duruyoruz. Evet, şimdi gelelim işin olumsuz boyutlarına. Burada beklentimiz yukarıdaydı ama şu seviyeler dönüş aranma seviyeleri ufaktan beni burada yukarı yönde düşündüren şey haftalıkların aşağıda destek olarak çalışacak olması. Hala o düşüncem olmakla beraber burada eğer bugün günlük kırılım olursa bu haftalıkları bile aşağı atabilir. Burada düşünmemiz gereken şey yani şu bölgeler, bakın 37'ler falan gelirse bence dahil olmak mantıklı olabilir. BC açısından burada işler bayağı bir terse dönmüş. Bakalım şimdi şöyle hani evet, bu ben kendi adıma tabii bunları söylüyorum her zamanki gibi. Buralar 430'lar falan gelirse bir fırsattır. Bence dahil olmak mantıklıdır. Şu bölge güzel bir bölge. Tekrardan burası yakalanırsa güzel. Yani yukarı yönlü şu an, yani gün bir işlem kovalamak, işlem almak çok büyük risk. Bakın bütün piyasa aşağı kırmış. Saat 9.30 bekliyor. Bu hareketler çok hızlanabilir. Ee, Uyarmak bağımından söylemiş olayım. Bence o riski almanıza gerek yok. Bırakalım biraz seyrinde gitsin. Yani buradan destek alıp tekrar yukarı yapması beni şaşırtmaz. Ama dediğim gibi bir 9.5'u görelim. Açıklamaları, onun tepkisini ölçelim ama ben yani şu bölgeler gerçekten hani bir fırsattır bence. 8 civarları 11'e kadar yine kovalanabilir. Ama dediğim gibi hani bir yaşayalım görelim. Neydi bu? TRX. TRX dönüş mü acaba diye bakılabilir bir şeyde, pozisyonda. Bu bize dönüşü vermez ilk seviye olarak. Öyle bir şeyim yok açıkçası. Dönüş yakaladık buradan gibi bir düşüncem yok. Zaten gelen yani aşağı eğildiği bölgeden de 30 bölgesi, yani 4 ay önceki bölgeden bir destek almış. Aslında burada 29'lar falan da destek. Takip edeceğiz. Yani burada birkaç gündür zaten uyarımızı yapıyoruz. Yani çok aşağılarda bu işlemleri konuştuk. Buralarda zaten girmenin esprisi yok bence. Sol genel piyasa aynı hareketlerle gidiyor sanki. Biraz gördüğüm kadarıyla. Bu sefer IOTA fena durmuyor gibi. Biraz toparlamış gibi. Yani bu bir anda böyle %10'luk, 15'lik yukarı veya aşağı hareketler olabilir gerçekten. Bekleyin yani, bence hani işleme gerek yok. Ben de videoyu hemen çekip atacağım. Ne olur ne olmaz. Birine faydası olsa kârdır. Zaten çok izlenmese de en azından faydamız olur belki. Yani bu böyle burada dönüş düşünülebilir mi kısmında, evet düşünülebilir. Yani 79'lar yine alım bölgesi olarak güzel. Yani burada da hedefimizi ilk hedef olduydu aslında ama 110 beklentim, yani bozulur mu kısmında şu, eğer 97 kısmını geçemiyorsak, yani önümüzdeki günlerde de artık oranın altlarında tepeler oluşuyorsa bence buradan da bir vazgeçiş mantıklı durabilir. Burada zaten konuştuk. Hani ben bu paritede zaten işlem aldım. İşlem kapanmış. Bir işlemim kaldı. Şurada çıkacak. Onun dışında burada bakmam gereken açıkçası, yani şu bölge geldikten sonra yine düşüş düşünürdüm. Ama şu an bu mor bölgenin, yani 22'nin çalışıp
yukarı yapması bana daha mantıklı geliyor. Her ne kadar orada düşüşler olsa. Yani bugünkü düşüşleri çok böyle şey değerlendirmeyi düşünmüyorum açıkçası. Yapımızı ölçecek bir şey olarak değerlendirmeyeceğim. Çünkü daha dün konuştuk. Bugüne dikkat etmek lazım. Ne olacağını öngörmek zor yani. Hani bir sinyal vermişti zaten. Biraz yükseldi piyasa. Şimdi de onun geri çekimi oluyor. Ama bence şöyle güzelliği var. Şayet şu bölgeler hani bizim işleme dahil olduğumuz bölgeler e, tekrardan gelip oralar çalışırsa bence bundan sonraki süreçte yukarısı bölgesi daha rahat olur. Doge için de baktığımızda burada sanki 10 Ekim bölgesinin yani 27'lerin çalışmasını yani güzel destekler var burada. Ben yine bunun toparlayacağını düşünüyorum açıkçası ama e, hep böyle bizim yukarıdaki haftalık günlük bölgelerimizden dönüşler oluyor. Ona da dikkat etmek lazım. Zaten Neo açısından bizim burada beklediğimiz bütün seviyeler geldiği için zaten burada bir işlem kovalamak genel olarak riskli ama gördüğümüz kadarıyla şu bölgelerinde çalışması mantıklı. Yani daha yukarıda bence devamı var. En azından şu 33-200'lere kadar bekleyeceğiz yine tabii ki. PNB'nin dönüşü biraz sert olmuş aslında. Bugün dediğim gibi bütün bölgeleri de kaybedebiliriz. Tekrar o bölgeler için çalışabiliriz. Bakın 4 günlük yani benim için bu 4 günlük bölge bugün kapanışta aşağı kırmızıysa burada artık aşağı seviye ararım yani. Hepsi için geçerli bu. CZ'ye gelelim. CZ çok güzel bir bölgeden döndü. 40 bölgesi. Hedefimiz biraz daha yukarıda 47'ler civarındaydı aslında ama bu artık o bizim üçüncü hedefimiz. Yani buradaki daha önceden konuştuğumuz bütün bölgeler zaten kar alınarak geldi onlar. Buradan gitmesi potansiyel bölgeydi orası ama burada şimdi ne görüyoruz? 4 günlük bölgeyi aşağı kırdığını görüyoruz. Aslında bu yine diyeceğim böyle eğer kapanış olacaksa burada daha büyük sıkıntı var. Yani 4 günü tek mumla aşağı kırıyor olmak bu hoş bir durum değil yani öyle düşünmek lazım. Bu da bizi daha aşağıki 30'lara doğru götürebilir. Ee, Doge, Doge'u konuşmadık mı? Demin ben Dog diye başka bir şeye baktım. Adaya baktım. Adaydı anlattığım evet. Doge diye ona baktım. Ya anlattığım şey aynıydı zaten. Burada henüz bu parite özelinde kırılmış bir durum yok. Ben tekrar bu 29'a doğru toplayacağını düşünüyorum açıkçası. Doge'a gelelim. Doge. Gel bakalım Doge. İkimiz de gelsin. Hızlı. Yani bu da şu an çok kritik bir bölgede açıkçası belli. 94 kırılımı yani bu seviyeyi eğer kazanıp işte 101'lere doğru gidemezse muhtemeldir ki bizi 80 bölgesine doğru bir süreç bekliyor olabilir. Ve orada yanılmış oluruz açıkçası. Petrol tarafında gözlemleyelim petrolü. Yani petrol şu mor bölgeyi desteğe döndürdü. Demek ki daha yukarıda yolu var. Zaten beklentimiz neydi? 120'lere kadar bir yükseliş ama o bölgenin üstünü beklemiyorum kendi adıma. Ethereum güçlü durmuş. Şöyle şimdi düşüş oldu tabii ki ama güçlü dediğim önemli olan benim için şu 4 günlük bölgeler bakalım onlarda ne yapmış. Ne yapacak? Potansiyelimizi bir görelim. Evet buradaki sürecin aşağı kırılması. Yani ben olumlu bakıyorum hala aynı fikirdeyim. Şu 2.60'lara doğru yükseliş bence daha mantıklı. Ripple'da da çok ucuz değilim açıkçası. Tamam kırmızılık var, %4 düşük var. Bu çok beklediğimiz bir şeydi yani. Bunda. Ha diyeceksiniz ki bekliyordun da niye o zaman işlem almadın? Zaten içerideyim yani. Alabilsem keşke ama ne zamandır işlem alamıyorum. Unuttum da. Yani şu bölgeler güzel. Ha. Burayı kaybedersek zaten bir üçleri falan tekrar bizim
aylık bölgelere kadar yolumuz var. Olumlu bakmaya devam ediyorum. Şuradaki yapı çok sevdiğim bir düşüş yapısı değil benim adıma ama yine de kendi doğrumuzdan vazgeçmeden 4 günlük seriye bir bakalım. Eğer ki onu kaybedersek sıkıntı ama bakın çok güzel bölgelerden destek almış. Ben tekrar işte şu 11 küsurlara 10 Ekim'e doğru bir yükseliş bana mantıklı geliyor. Bitcoin diyorum ya. Gel bakayım. Gel. Gel bakalım gel. Aylık, haftalık ve 4 günlük bölgeden tepki alarak yukarı yapmış. Gayet normal bir süreç. Burada şu 3 ayda kazanmam gereken çok ciddi parayı işlem alamayarak heba ediyorum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. O hesaplarımı kapatmak gibi bir şeyim yok. İşlemler için alarmlar kurulu bekliyor. 60 ve 50'de. Ne diyeyim yani üzücü ama böyle. Buradaki sürecim maalesef olumsuz olarak devam ediyor. Eee, Yani gördüğüm ve baktığım kadarıyla olumsuz hiçbir şey yok ama gitmiyor parite yani sonuç olarak ölü gibi çoğu paritede gördüğümüz hareketler burada olmuyor. Ama en azından düşüş olarak da işte eee, çalışmış yani o bölgeler o güzel. Onu gözlemleyebiliyorum kendi adıma en azından. Burada önemli olan 66'nın üstünde kalıcılıktı. 66'nın üstünde kalıcı olmaması beni aşağıda daha büyük tehlikelerin beklediğini de gösteriyor açıkçası bir işaret olarak. Ama takibe devam. Orada opsiyonlarımızı ve yani işlemi kurtarmak için bütün yoğunluğum orada öyle diyeyim kendi adıma. Buradaki süreç Bitcoin tarafında şu kırmızı bölge ret yedi. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Buradaki mantıklı olan şey bu kırmızıyı kazanıp 80 bölgesiydi ama 75'i hedeflemiştik. Çok aşağıda şu bölgelerde 10 bin dolarlık yukarı yaptı. Şimdi oradan ret yedi. E, Güzel destek bölgelerinde benim için burada önemli olan 70 bölgesi. 70'i kaybedersek düşüş biraz daha hızlanır. O yüzden orayı takip edeceğiz. Ben tekrardan 75'in bir en azından test edileceğini düşünüyorum. Kazanıp 80'e gitmek de beni şaşırtmaz açıkçası. Dolar diyorum, gümüş ve altın için zaten düşüşü konuştuğumuz bir şey. Devam ediyor süreç. Bizim buradaki beklentimiz 72 idi. Daha dün de konuştuk. Oraya doğru gidiyoruz. Altın içinde zaten şu 6278'i konuşmuştuk. Burada da süreç devam edecek gibi duruyor. Gayet güzel gidiyor. Yani dolar TL için yapılabilecek bir şey yok. De demiyorum. Sonra başımıza iş almayalım. Burada süreç total 3 içinde o paritede olduğu gibi aynı hareketler. Çok olumsuz bir durum yok bence. Burada şu bölgenin kaybı yani 716'nın kaybı bizi sıkıntıya sokar. Onun dışında süreci takip etmek lazım. Bu tarafta zaten maalesef şimdi burası güçlenmeye başlıyor. Tabii bu da paranın dolara geçişini gösteriyor. Öyle bir durum var. Zaten sonuçta nakite geçilmesini anlatıyor burası. Buralardan red yeme şansı var ama biraz daha sanki günlükte yukarı yapacak gibi. Total 3 içinde bakın bizim bütün bölgelerimiz çalışmış. 1-4 gerçekten anlattığımız her yer çalıştı. Burası da gelmiş güzel. Güzel ama işte benim kendi adıma bir faydam olmadı. Umarım o da olacak. Bölge çalışmış gayet. Şimdi burayı takip etmek lazım. Burayı geçerse 1.13 geçemediğimiz senaryoda artık geçemediğimiz senaryoda tekrar 860 yani düşüşü öngörmek mantıklı olur öyle bir senaryoda. Buradaki süreç bizi götüreceği yer açıkçası böyle bakarsak
Yani 10 Ekim bölgesi 7.49, 7.50'ler, 7.60'lara doğru yükseliş mantıklı duruyor. Burada da Others tarafında. Ethereum BTC bu zaten hareketini yaptı güzel. Şimdi bence böyle yapalım bir aldığımızda bu hareket bize ne kazandırır ne kaybeder. Bakalım. Yani bir olumsuz durumum yok burada. Ben hareketin devam edeceğini düşünüyorum şu 34'e kadar en azından. Yine de yani burada bakın düşüşte başlayacağını konuşmuştuk. Yine de yine aynı şeyi söyleyeceğim ama bugünü bir görelim bitsin bugün bence. Ani hareketler gereksiz yani. Hele ki içerideyseniz, işlemdeyseniz biraz sabır lazım. Spot'taysanız zaten sıkıntı yok. Vadeliden de bence uzak durun. Yani bugün bir saat 11 olsun, bir şeyler olsun ondan sonra bakarsın. Burada süreç bence 57'lere doğru gelecek ama bakalım o şekilde devam. Yine dediğim gibi bekleyelim görelim. Muhtemelen olumlu olur. Yani ortamda şey belli de değil ya. Yani Jack Paul belki de işte savaşta çok bir şeyler bir dünya etkileyecek şeyler olacaktır. Ee, Bu fiyatlama belki yeşile dönecek yani bir 2 saat sonra daha mantıklı öngörü olabilir bizim için. O zaman bütün her şeyimizin çalıştığını görürüz. Şu an bunlar bozuluyor gibi o yapılar. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.